Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Xiaomi Su7. Evet dostlar, arabalar elektrikleşmeyle birlikte yazılımlar, çipler, teknolojiler derken bir araba olmaktan çıktı. Durum böyle olunca da büyük teknoloji devleri ya bizim de bir araba markamız olmasın mı diyerek kolları sıvayıp yola girişti. Tabi bu durum karşısında 100 yıllık otomobil markaları biraz zorlansa da bizim gibi otomobil severler için hava hoş. Bu teknoloji markaları içinde de öyle bir marka var ki otomobil piyasasına adım attığı anda rekorları da peşi sıra getirdi. Xiaomi, sedan modeli Su7'yi tanıttığı ilk andan bu yana büyük bir ilgi gören Xiaomi, 28 Mart'ta yapacağı ilk teslimatın öncesinde 100.000'den fazla rezervasyon alarak da bu başarısını taçlandırdı. Peki Xiaomi gerçekten bu ilgiyi hak ediyor mu? Yeni Su7'ye dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Xiaomi Su7, Kasım 2023'te tanıtılmasının ardından oldukça büyük ilgi görmüş, bu ilgiyi 2024 yılının Mart ayında yapılacak ilk teslimat öncesi 100.000 ön siparişle taçlandırmıştı. Su7'nin isim anlamı ise Su yani Speed Ultra yani ultra hızının baş harfleri olurken 7 ise segmentine ithafen duruyor. Otomobilin altyapısında ise Mercedes'in de ortağı olduğu BAIC Motors var. Bu detaylar önemli dostlar çünkü bugüne kadar 10 milyar dolar harcayıp projeyi rafa kaldıran Apple'ın otomobilinin neden yarım kaldığının da bir göstergesi bu bilgiler. Xiaomi bu otomobil projesine ne kadar harcadı derseniz sadece 1.4 milyar dolar. Hem de sadece 3 yılda gerçek bir otomobili piyasaya sokup 100.000'lerce sipariş alarak. Tasarımında Alman otomobillerini anımsatan yeni Xiaomi Su7 yönden baktığımızda yekpare bir tasarım üzerinde bu pek ateşli farlara rastlıyoruz. İlk çıktığı günden bu yana kıyaslandığı iki model Porsche Taycan ve bu arada dostlar bazı yerlerde Porsche Taycan için Porsche Taycan demenin daha doğru olduğu ile ilgili şeyler duyuyorum. Yapmayın böyle şeyler. Gerçekten bu ilk kimin fikriydi, kimin ağzından çıktı bilmiyorum ama orijinali Taycan. Tesla Model S'le kıyasladığımda Porsche ile arasında kalsam da Xiaomi bu işi yapmış hocam diyorum. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Yeni Su7 C sedan olarak geçiyor. O sırada C sedan deyince aklında Ege'ye canlanan bizler hem basit hem de etkileyici bir suratın henüz daha ilk modelinde var olması beni gelecek adına da bir hayli heyecanlandırdı. Bu arada bu tepedeki şey de radar sensörü dostlar. Ben bu tasarıma çok net bir tam puanı ultra hızlı şekilde veririm. Gerçekten şöyle bir profile bakınca Aziz Bey'in dediği gibi bir içimsi mübarek diyesi geliyor insanın. Geleneksel tasarımlara en çok benzediği yer şüphesiz profil tasarımı. Önden arkaya bu akıcı tasarımı dünyanın en düşük sürtünme katsayısı 0.195 değerini de Su7'ye veriyor. Hem hızlı bir dört kapılı olmasının yanı sıra aynı zamanda estetik detaylarının da olduğu profilde direksiz camlar olması gerekeni yaşatmış. Kapı kollarının elektrikli olmayışına ise şaşırdığımı söylemeliyim. Ayrıca hem çamurluk üstünde hem de B sütunundaki kamera ve sensörlerde dikkatinizi çekmiştir. Araç adeta bir uzay üssü dostlar. Bu tasarımda sevdiğim diğer şey de jantlar oldu. Standart olarak 19 inç olup opsiyonel şekilde 20 inç boyutunda satın alınan bu jantları siz beğendiniz mi? Renk seçeneklerinde ise bu görmüş olduğunuz lansman rengi körfez mavisi deniz seviyesinin 60 metre altındaki saf deniz suyuyla yeşilden maviye döndüğü andan ilham alınmış. Farklı açılardan değişen 20 nanometre uygulanan bu renk favorilerden. Diğer iki renk seçeneği ise kül ve zeytin yeşili. Altın oran kullanılarak tasarlanan bu profile de altın değerine bir yıldızı verelim. Altın demişken tarihte bir not olsun, gram altın şu an 2227 lira dostlar. Artık bu videoyu fi zamanda izleyen dostlarımıza selam olsun. Özgün ve spor detaylarıyla arka tasarım birçok markaya ilham olacak cinsten. 1000'den fazla simülasyon deneyi ve 300'den fazla çamur modelinin sonucunda hava kanallarının ve gövde tasarımının optimum şekilde uygulandığı yeni Xiaomi Su7'nin hayal etmenin bile zor olacağı 0.195'lik rüzgar direnci işte bu manzarayla final yapıyor. Yeni Su7'nin arkasındaki bu halo şeklindeki stoplar 360 adet ultra kırmızı ledden oluşuyor. Kendine özel aydınlatma animasyonları ve tasarımsal detaylarıyla çok özgün görünen bu stoplar benim de çok beğendiğim detaylardan oldu. Sedan ama biraz kup sedan havası olan bu tasarımda elektrikli açılan spoiler hem spor hem işlevsel. Ortada kocaman harflerle yazılmış Xiaomi yazısı ve aşağıda model isim yazılarıyla tasarım harika. Tampon da üzerinde herhangi bir egzoz çıkışı olmamasına rağmen aşırı spor ve çok orantılı duruyor. Sahiden dostlar tasarımdaki bu altın oran vurgusu boşuna değil, adamlar garantiye oynamış. Geldik boyutlara. Videonun başında C sedan dediğimde eminim birçoğunuz şaşırdı. Hatta Taycan ve Model S'le kıyaslayıp nasıl C sedan oluyor da diyebilirsiniz.
Çin'de segmentler dingil uzunluğuna göre belirleniyor dostlar. Yeni Su-7'de 3000 mm'lik aslında oldukça büyük olan dingil uzunluğu sayesinde sınırdan da olsa CS'den oluyor. Eğer 3001 mm olsaydı DS'den olacaktı. İşte öyle bir kader. Yeni Su-7 4997 mm uzunluğunda, 1963 mm genişliğinde ve 1455 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Hemen kafamızda net olsun diye söyleyeyim. 4997 mm ile Porsche Taycan'dan 34 mm daha uzun. Bu bir şeylerin ipucunu bizlere verir. İç mekan benim için bir otomobilde en önemli bölümlerden bir tanesi. Xiaomi bu konuda da gerekeni yapmış. Yeni Su-7'nin kapılarını standart anahtar ya da Tesla'daki gibi kart yerine Xiaomi marka telefonunuzu kullanarak da açabilirsiniz. İç mekana bir göz attığımızda bana Tesla modellerini anımsatan bu koltuklar sportif bir tasarımdan çok konfora, hatta itiraf etmek gerekirse uygun fiyatlı bir araba hissiyatını bana verdi. Bu koltuklara oturduğumuzda ellerinizin arasında bu direksiyon simidini buluyoruz. 363 mm çaplı mikrofiber kaplamalı direksiyon özel tasarım dediklerinden. Koltuklarda o havayı alamadık ama direksiyon gerçekten hem tasarımı hem rengi hem de bu üzerindeki tuşlarıyla spor ve hızlı hissettiriyor. Buradan tam notu aldı. Direksiyonun arkasında ise böyle fiziksel selamlamasıyla dijital gösterge ekranı duruyor. Kesinlikle çok farklı bir detay olan bu gösterge ekranının netliği çok iyi. Ama asıl bomba bu değil dostlar. Konsol dışarıdaki tasarıma göre hiç olmadığı kadar hareketli. Bu hareketli konsolun merkezinde 16.1 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüğünde devasa bir ekran bulunuyor. Dokunmatik hassasiyeti, grafikler bugüne kadar bir otomobilde kullanılanın en iyisi olabilecek seviyede. Tabi bu ekranın marifetlerini saysak yarın olur dostlar. Bir kere tam entegre biçimde hem cep telefonlarıyla hem de akıllı ev teknolojileriyle hem de bilgisayarınızda tamamen bağlantı kurabiliyor. Bir Apple CarPlay ya da Android Auto'nun çok ötesinde yani. Ayrıca benim çok beğendiğim bu canlı animasyonlarla aracın dışında ne oluyorsa bu şekilde canlı olarak görebiliyoruz. Mesela frene bastığınız zaman bile dışarıdan nasıl göründüğünü görebilir, açık kapı ve camları bizzat izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli gerçekten. Bu açılır spoiler'ın açılma açısını da canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Air'cılar sever, yüksekliği de yine bu ekran üzerinden ayarlayabilirsiniz dostlar. Ve yine bu ekran üzerinden oluşturacağınız kullanıcı profilinizde evin içinde kim kullanırsa kullansın onun ayarları otomatik olarak devreye girerek bir arabadan maksimum kişinin maksimum hazzı alması sağlanmış. Onun haricinde konsolun devamı nispeten sıradan diyebileceğimiz kablosuz şarj standı MOS seçim tuşlarıyla bezenmiş. Konsolda bu ekranın haricinde bir espri yok desek yalan olmaz. Lüks durmayan fakat ucuz da hissettirmeyen kabini ben sevdim. Tabi bu arabanın en büyük özelliklerinden biri de 4 kapılı bir sedan olması. 4 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği arka koltuklarda büyük önem verilen şeylerin başında ekranlar geliyor. Bu şekilde takılıp sökülebilen bu ekranlar üzerinden yine araçla ilgili ayarlar yapabilir, yolu takip edebilir ve multimedya içeriklerini izleyebilirsiniz. Çocuk koltuğu takmaya elverişli olan bu koltuklarda yüksek performansı el kadar bebelere en konforlu halinde yaşatmak mümkün olmuş. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 517 litre saklama alanı sunan Su-7, kaputun altında ise 105 litre bir alana sahip. Bir sedan için fazlasıyla yeterli diyebiliriz. İşte dostlar Xiaomi'nin marifetlerini göstereceği ve neden aslında otomobil piyasasına girdiğinin de daha net göstergesi olan güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerine geldik. Geldik en önemli yerlerden birine. Dostlar Xiaomi Su-7 güvenlik ve sürücü destekli sistemleri konusunda çok ileri seviye bir yerde. Tamamen Xiaomi tarafından geliştirilen bu akıllı sürüş teknolojisiyle yolda başınıza gelebilecek tüm senaryolara uygun bir çözüm mutlaka var. Ve bu sistemin en gözde özelliği tamamen otonom yüksek hızlı pilot oldu. Otonom sürüşle trafiğin içerisinde hızı, freni ve şeritleri kendisi ayarlayarak sizin ayarladığınız hedefe gidebilir. Sollama özelliğini açtığınız anda önünüzde daha yavaş ilerleyen arabaları sollayabilir. Tır, kamyon ya da daha büyük araçlardan kaçınarak olası kazaların önüne geçebilir. Tabi sürüş sırasında otomatik pilot ne kadar eğlenceli ise park sırasında da bir o kadar eğlenceli ve kimi zaman hayat kurtarıcı olabiliyor. Hele de böylesine pahalı ve güzel bir arabanız varsa. Bu konuda da kendisini epeyce geliştiren Xiaomi Su-7 üzerinde yer alan radar ve kameralar sayesinde otomatik parkın limitlerini zorluyor. Sadece hedefe yoğunlaşıp tek bir yönde çalışmayan bu park sistemi sayesinde park sırasında etrafınızda olabilecek yaya, engeller ve her türlü şeye karşı haberdar olunarak etrafından geçebiliyor. Bak bu da iyiymiş ha. Onun dışında normalde diğer markaların arabalarına koyduğu işte kör nokta izleme, otomatik çarpışma önleyici,
arkadan çarpışma önleyici, acil durum freni gibi aklınıza gelen gelmeyen tüm özellikler Xiaomi Su7 ile emrinize amade. Adamlar gerçekten otonom sürüşünde sınırlarını zorlamış dostlar. Hatta size şunu diyeyim, 300 km/saat hızın üzerine çıktığınızda özel olarak devreye giren sürücü destek sistemleri de var. Hem bu kadar hızlı ve spor otomobil yapıp hem de otonom sürüşte bu kadar özgür bırakabilmek gerçekten yürek ve cesaret ister. Hoş, bizim ülkemizdeki otonom sürücülerin daha bir 40 fırın ekmek yemesi lazım. İstanbul'a özel versiyon falan çıkartmaları lazım ama gerçi İstanbul deyip de haksızlık etmeyeyim, ben Ankara'nın da trafiğine bir tutuğum dostlar. Yani orası da en az İstanbul kadar farklı ve kendine az. İşte asıl bu otonom sürüşlerin marifetlerini bizim buralarda görürüz. Öyle herkesin bot basılmış bilgisayar oyunu gibi gittiği yollarda elbette güzel çalışır. Neyse, şu Xiaomi yapar bize bir kıyak. Pasif güvenlik konusunda da 40'tan fazla çarpışma testiyle, 2000 megapascal dayanıklı mukavemeti ve burkulmaya dirençli yapısıyla güvenlik her anlamda sağlanıyor. Her ne kadar 4 kapılı bir sedan olsa da performans ve motor değerleriyle yok böyle bir şey diyorum. Yeni Xiaomi Su7 hem teknolojik hem de motor performansı olarak ileri seviyede dostlar. Adamlar öyle bir şeylerden kısmamış kesinlikle. İşin teknik kısmında öyle detaylar var ki eğer dilerseniz bir gün böyle oturur onları da anlatırım. Ben öğrendikçe ağzım açık kaldı. Yani bir teknoloji devinin motorlar, otomobiller konusundaki bu çabası ve başarısı gerçekten konuşulmaya değer. Su7'de şu an 2 farklı motor seçeneği bulunuyor. 800 volt mimarisiyle geliştirilen 101 kWh hacmindeki bu bataryaları 15 dakikada şarj ettiğinizde 510 km uzunluğunda sürüş menzili elde ediliyor. Çift motorun tüm gücünü 4 teker aktardığı bu sistemden minimum 295 beygir güç, 400 Nm tork üretilirken maksimum 665 beygir güç, 873 Nm torka sahip olabilirsiniz. 873 Nm tork. Şaka gibi. Sıfırdan 100'e 2.78 saniyede çıkabilen bu versiyon ilginçtir. 265 km/saat hızla sınırlandırılmış. Şimdi az önce 300 km/saat üzerindeki sürücü yardımcı özellikleri için yazılım mı attıracağız? Bilemedim. Bu kadar hızlı bir arabanın durma performansına da önem veren Xiaomi, 100 ile giderken ani fren yaptığınızda 33 metre sonra durabildiğini söylüyor. Bu değeri Tesla ile kıyasladığımızda Tesla'nın 35 metrede durabildiğini görüyoruz. Aşağı yukarı yolun durumu ile lastiklerin durumuna göre aynı diyebiliriz. Maksimum menzili söylemedik değil mi? Xiaomi Su7 tek şarjla 800 km uzunluğunda menzil vaat ediyor. Isı pompası ve gelişmiş sıcaklık takibi sonucunda ekranda yazan menzilin birebir tutacağını bilmekse bu otomobili diğer elektrikli arabalardan bile ayıran bir fark olur. Geldik fiyata. Yeni Xiaomi Su7 CSA'dan dedik yani Avrupalı markaların suratına su püskürtürcesine 27.750 dolardan başlayan fiyatıyla satılması bekleniyor. 28 Mart'ta gerçek fiyatını öğrendiğimizde bakalım neler düşüneceğiz. Yine de donanımlarına göre artacak olsa da bu fiyat bu otomobil için inanılmaz bir şey. Hala şaşırmaya devam ediyorum. Yeni Xiaomi Su7'ye dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben inanın birçok otomobilde olmadığı kadar Su7 için heyecanlandım. Umarız bir an önce hem Avrupa hem de Türkiye yollarında yakından görme fırsatı da buluruz. Peki siz yeni Su7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Xiaomi Su7 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.